Bir düşünün, 5 yıl önce sıradan bir boğaz enfeksiyonu için içtiğiniz bir kutu antibiyotik. Belki siz o günü hatırlamıyorsunuz bile ama bağırsaklarınız o günü gayet iyi hatırlıyor. İşte Nature dergisinde son dönemde yayınlanan 15.000 kişiyi kapsayan çok geniş kapsamlı bir çalışma bize şunu söylüyor. İçtiğiniz bir kutu antibiyotiğin etkisi 8 yıl geçse bile bağırsağınızda ölçülebiliyor ve 8 yıla kadar bağırsak mikrobiyotanızı etkileyebiliyor. İşte bu çarpıcı çalışmaya gelin hep birlikte bir göz atalım. Çoğumuzun kafasında şöyle bir düşünce olabiliyor. Vücudumuz bir makine gibi. Eğer bir şey bozulduğunda biz onu bir kutu antibiyotik kullanırız ve düzeltiriz. Sonra her şey eskiye döner. Ancak işin aslı öyle değil. Veya biz antibiyotik kullandığımızda bağırsak floromuzun zarar gördüğünü zaten artık birçok kişi biliyor ve bundan sonra da bir kutu 2 kutu probiyotik kullanırız veya işte yoğurt yeriz, fermente gıdalar tüketiriz, bağırsağımızı tekrar onarırız diye düşünebiliyoruz ve işi bu kadar basit sanabiliyoruz. Ancak yapılan çalışmalar bize bunun bu kadar basit olmadığını göstermekte. Bağırsak floramızı bir ormana benzetirsek, evet bu ormanda yangın çıktığında belki bir süre sonra tekrar ağaçlar yeşeriyor ama bazı kadim ağaçlar bir daha yeşeremeyebiliyor veya bazı bitkilerin yerini başka bitkiler yer alıyor yeniden canlandığı dönemde. Yani belki yıllar sonra görünürde tekrar yeşil bir orman var ama o ormanın içerisindeki ekosistem tamamen değişmiş oluyor. İşte bu çalışmada bize aslında bağırsağımızda da buna benzer bir etkinin olduğunu gösteriyor ve çok nitelikli bir çalışma. İsveç'te toplam 14.979 kişinin dışkı örneklerini tek tek analiz etmişler ve bağırsak mikrobiyotalarının yani bağırsaklarındaki bakteri içeriğinin bir nevi haritasını çıkarmışlar. Ve işin güzel yanı şu, bu kişilerin İsveç Ulusal Reçete Sisteminden son 8 yılda hangi antibiyotikleri kullandığı da zaten kayıt altındaydı. Ve insanları örnek almadan 1 yıl öncesine kadar antibiyotik kullananlar, 1 yılla 4 yıl arasında antibiyotik kullananlar ve 4 yılla 8 yıl arasında antibiyotik kullananlar diye 3 gruba ayırmışlar. Ve bu kişilerde de cinsiyet, sigara, eğitim, vücut kitle indeksi, diğer kullandıkları ilaçlar gibi faktörleri de dikkate alarak istatistiksel olarak bunları incelemişler. Yani çalışmaya katılanları diğer kriterlerden dolayı anlamlı fark çıkmayacak şekilde çalışmaya dahil etmişler. Biz tabii haliyle burada ne bekleriz? Son 1 yıl içerisinde antibiyotik kullananların bağırsağının en fazla hasar aldığının sonuçlarda çıkmasını bekleriz. Nitekim öyle olmuş. Evet, son 1 yılda antibiyotik kullananların bağırsaklarındaki mikrobiyota çeşitliliği en az çıkmış. Ama işte asıl çarpıcı nokta şu: 1-4 yıl ve 4-8 yıl olan grupta da bağırsak mikrobiyota çeşitliliği anlamlı bir şekilde daha düşük tespit edilmiş. Ve bu tek bir kür antibiyotik kullananlarda bile bu şekilde saptanmış. Yani kutularca antibiyotik kullanmasa bile, sadece bir kutu antibiyotik kullanıldığında bile 8 yıl geçse bile bağırsak mikrobiyotasının etkilendiği bu çalışmada gösterilmiş. Araştırmada 11 farklı antibiyotik grubu incelenmiş. Özellikle burada 3 tür öne çıkıyor. Nedir bunlar? Özellikle klindamisin grubu antibiyotiklerin en fazla yıkıcı etki gösterdiği saptanmış. 47 türü yok etmiş 1 yıldan daha önce bu antibiyotik kullananlarda. Bir diğeri fluorokinolonlar, özellikle bazı idrar yolu enfeksiyonlarında ve solunum sistemi enfeksiyonlarında reçete edilen bir antibiyotik grubu. Her kürün yaklaşık 20 tür bakteri kaybına yol açtığı ve bunun etkisinin 8 yıla kadar çıkabildiği gösterilmiş ve sonrasında da tetrasiklinler ve flukloxacillin grubu antibiyotikler peşi sıra çalışmada geliyor. Peki mikrobiyota hiç toparlamıyor mu? Bu çalışmada buna da bakmışlar. Evet, özellikle ilk 2 yıl içerisinde mikrobiyota daha hızlı toparlansa da 2 yıldan sonra bu toparlanma yavaşlıyor. Yani ilk 2 yılda ne kadar toparlarsa kârdır diyebiliriz. Ve ilk etkide yıkım ne kadar fazlaysa toparlanmada bir o kadar zor olduğu gösterilmiş. Ayrıca çalışmanın bir çarpıcı sonucu daha var. Bu antibiyotikleri kullandığında insanların bağırsaklarında artan bazı patojen bakteri türlerinin özellikle kardiyovasküler hastalıklarla, trigliserit yüksekliğiyle, kolesterol yüksekliğiyle,
daha yüksek CRP seviyeleriyle ve daha yüksek vücut kitle indeksiyle ilişkili olduğu gösterilmiş. Yani antibiyotik kullanımı dolaylı olarak mikrobiyotayı değiştirerek bu hastalıklara da zemin hazırlayabiliyor. Peki bu çalışmadan bizim çıkarmamız gereken dersler ne? Antibiyotik kullanmayalım mı? Tabii ki de gerekli olduğunda antibiyotik kullanacağız. Ama özellikle viral enfeksiyonlarda, en ufak bir soğuk algınlığında antibiyotiklere koşmamak gerekiyor. Veya geçmiş dönemde eğer antibiyotik kullandıysak da mikrobiyotamızı onarmak için ekstra hassas davranmamız şart. Olayları akışına bırakmadan ne olacak canım bağırsak düzelir kendisini onarır demeden bazı önlemler almakta fayda var. Bununla ilgili ben daha önce probiyotik, prebiyotik ve postbiyotiklerle ilgili detaylı videolar paylaştım ve özellikle son dönemde paylaştığım bütürik asit videosunda kesinlikle izleyin. Bütürik asit neydi? Bağırsak adaptojeniydi. Bağırsağımızı tekrar restore eden, onaran, tamir eden ve dost bakterilerin gelişmesini sağlayan bir postbiyotikti. Özellikle bütürik asit burada hayata dahil edilebilir. Suş koduna dikkat ederek bazı probiyotik suçları hayata dahil edilebilir ve gerçek prebiyotik lifler hayata dahil edilmeli ki bu 8 yıla kadar uzanan yıkıcı etkiden nispeten daha az etkilenelim. Evet, bir daha antibiyotik kutusunu elinize aldığınızda belki bu video aklınıza gelecek ve 8 yıla kadar o antibiyotiğin bağırsaklarınızı etkileyebileceğini düşündüğünüzde belki keyfi antibiyotik kullanımından kaçınırsınız. Takviyelerle ilgili daha detaylı bilgileri tarafımca kaleme alınan Akılca Bilimsel Takviye Rehberi ve Beyinden Bağırsak kitaplarından okuyabilir ve beni Instagram Dr. Mustafa Kalkan sayfasından da takip edebilirsiniz. Gelecek videolarda görüşmek üzere, hoşça kalın, sağlıkla kalın.